Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım çünkü geçen haftalarda Kayseri'ye gittim. Dönüş yolunda bana böyle Refika sen pastırmaları seversin diye pastırmalar tutuşturdular elime. Sucuk tutuşturdular, mantı tutuşturdular. Onlarla tabii biz de boş durmadık. Size Refikaca Kayseri'nin birkaç güzelliğini birleştirerek bir mantı tarifim var. Bu mantıyı yaparken de diğerlerinden biraz farklı böyle birkaç tane lezzet ipucu olacak. Umarım hoşunuza gidecek. Altı böyle aslında sürprizini bozmayayım. Neli olduğunu söyleyeceğim. Sadece resmi gözüksün ama çok lezzetli. Hemen başlıyorum. Şimdi ilk başta nedir tabii ki? Suyum kaynıyor. Sucuk kullanacağım, mantı kullanacağım, süzme yoğurt ve tereyağı. Birazcık da acı biber. Başka da hiçbir malzeme kullanmayacağım. Şimdi mantı için yarım kilo burada Kayseri mantım var. Bunu böyle hop açıyorum. Su güzelce kaynamaya başladı. Kendinin tuzu da birazcık var. O yüzden çok fazla değil, azıcık tuz ekliyorum ve bunu içine döküyorum. Mantı bir taraftan böyle güzelce kaynamaya başlayacak. Genel olarak böyle tariflerinde 12 ila 15 dakikada bu mantı pişer diyorlar. Bu bir taraftan tatlı tatlı pişsin. Şimdi ne yapacağız? Neleri var? Bunun üstündeki yağı var, yoğurdu var. Az sarımsaklı ama sarımsaklı yapıyoruz. Onda şöyle bir şey, diyelim bunu öğlen yiyorsunuz ve sonra da iş toplantınız var ve akşam yiyorsunuz, sosyetik bir yere gideceksiniz. Ama sarımsaktan vazgeçmek istiyor musunuz? Ne yaparsınız? Bileniniz var mı? Sumak. Sumak. Karanfil. Karanfil. Peki. Hadi söyle peki. Sarımsağı pişirirsin. Evet. Şöyle yapıyorsunuz. Şimdi sarımsağın bir çiğ bir tadı var ya. Hohladığınızda başkasının yüzüne çarpıp böyle adamı delirten. Onu yapabilmek için bu kabuğu üstündeyken 2 dişi direkt mantının içine temiz bir şekilde attım. İlk başta o kaynama şeyinde yüksek olması lazım ki derece düşüyor, hamurlaşmasın. Sonra tekrar kısık ateşe koyuyorum. Şimdi bir diğer ipucu var. Yoğurdumu ısıtmak istiyorum. Çünkü yani benim çocukluk travmam, benim baba tarafı da Nevşehirli. Benim bütün halalar falan hep beraber toplanır. Bütün gün mantıyı böyle birleştiririz. Ondan sonra soğuk cop diye yoğurdu koyunca onun bütün tadı kaçardı. Ama tabii ben çok çocuğum diye kimse beni dinlemiyordu. Onu değiştirebilmek için ne yapılabilirdi? Şimdi süzme yoğurt kullanacağız ve süzme yoğurdu mantının bu kaynayan suyuyla bir nevi benmari yapacağız. Yani onun buharında tatlı tatlı ısıtacağız. Bir taraftan da şöyle bir şey yapacağız. Süzme olduğu için çok sert. Şöyle suyundan birazcık ekliyorum. Bu böyle yavaş yavaş açılacak. Ve de yoğurt da hem ısınacak hem de kesilmeyecek. Birazdan daha piştikçe artıracağım. Evet, yoğurdu bir taraftan oluyor. Sarımsağı içinde. Gelelim üst katmanına. Üst katmanında lezzetli bir yağ olacak o son dakika. Ama ayrıca ben bir şey daha yapmak istiyorum. O da ne? Sucuk. İşte bize verdikleri böyle güzel sucuklar vardı. Şimdi sucuğun tipi var. Bir taze sucuk. Yani böyle çok fazla bekletilmemiş. Onu nasıl anlıyorsunuz? Böyle bastırdığınızda hala yumuşaksa o daha böyle fazla dinlenmemiş yumuşak sucuk oluyor. Şöyle kabuğunu soyunca bu böyle kıyma gibi aslında dağılır. Ve ben de tam o kıyma gibi dağılmasını istiyorum. Tane tane yerine. Taze olan mı dağılır? Taze olan dağılır. Kurudukça suyu gidiyor ya. Taze sucuk aldığında böyle bak yumuşak yumuşak. Bunu keseceğim ama kestikçe hani dümdüz olması değil amaç. Onu böyle sonradan parçalayacağım elimle. Bu hatta böyle ikisinin arasında, yani bizim işte Nevşehir'den çemenz diye bir şey vardı. Oradan verdikleri iyice böyle yumuşaktı. Şöyle elinizde parçalayabilen şu sucuk olursa daha güzel oluyor. Ama onları dayanamadım, yedim. Bir de hem de hellimliydi. Fıstıklı hellim. Ayıp söylemesin. Yuh. Fıstıklı hellimli sucuk mu yedin? Kayseri'de yeni moda anladığım kadarıyla. Sucuklara bir şey Fıstıklı hellimli sucuk. Biz hatta gazeteye yazmıştık seneler evvel. Acaba oradan beğenip bakmış olabilirler mi diye de merak etme değilim. Hatta dedim hani Kayseri peynirinden olsun hellim, Kıbrıs'ın hellimiyle değil. Hellimi kullanmalarının sebebi de katı maddesi yüksek olduğundan dolayı. Tabii içinde pişince dağılmıyor. Şöyle parçalıyorum. Ve bu parçalama bilerek bu arada, hani çok güzel gözükmeyebilir. Ama böyle bir sürü gerisi çıktısı olması, o çıtırtısı, yani bir forma olunca mantıda o istediğim güzelliği elde edemeyeceğim. Şimdi bunları böyle parçaladım. Şöyle ocağın altını açıyorum. Çok az bir tereyağı koyuyorum. Koymasam da olur bu arada. Bu sucukları direkt daha yağ erimeden direkt içine atıyorum. Bunlar bir taraftan pişecek. Bu nedir derseniz, süzgece bir tane böyle kap koydum. Onu böyle karıştırıyorum yoğurdunu. Bir de böyle normal düz cam bardak değil, böyle çaya falan uygun, böyle patlamayacak
Mag falan da olabilir emaye. Öyle bir sudan arada da ekliyorum. Böylelikle mantımın yoğurdu lezzetli bir yoğurt olacak. Bir parça muhakkak içinden alırken su geleceği için biraz koyu bırakıyorum yoğurdu. Şimdi burada sucuklar kendi yağlarını bırakmaya başladılar. Kahvaltı olarak yesek bu kadar olması yeterliydi. Ama ben şöyle yapacağım, daha da koyultacağım. İyice kavruk olsun istiyorum. Böyle kıyma tadı olsun. Son olarak üzerine bir de acı yağ yapacağız. Şimdi sucuk tamam böyle tatlı pişiyor. Onun altını hatta hafifçe kısıyorum sonuna doğru. Mantılarım neredeyse oldular. Şimdi yoğurdun artık sarımsaklarını şuradan çıkarabilirim. Bu sarımsak burada şimdi yoğurdun sarımsağı olacak. Yoğurt burada bir tarafta güzelce ısındı. Şöyle gayet güzel. Hafif bir ekşiliği de var. O ekşilik de güzel. Şimdi sarımsağı şöyle açıyorum. Artık gördüğünüz gibi çok daha kolay parçalanıyor. Şöyle yapacağım, ezeceğim. Bunu da direkt yoğurdun içine atıyorum. Çok azıcık tuz ekliyorum. Hem sarımsaklı yoğurttan vazgeçmemiş oluyoruz. Hem de kokusu daha böyle hafif bir koku oluyor. Şimdi sucuğu tamam, yoğurdu tamam. En son yağın birazcık acısı olsun istiyorum. Bu tereyağının içine kırmızı biberi koyuyorum. Ocaktan hafif çekerek. Sonra bunu kaşıkla şöyle havalandırıyorum. Ve bir sürü böyle köpüklü, güzel bir yağ oluyor. Bu son dakika üzerine gelecek böyle. Artık bunu alabilirim. Mantımı çıkarıyorum. Hatta biraz tabağı da ısıtıyorum buharda. Şöyle. Ondan sonra sulu yoğurdu. Hafif ekşi. Bizim güzel İnebolu'nun süzme yoğurdu. Eğer çok ekşi sevmezseniz hazır süzme yoğurtlar, böyle kutuda satılan süzme yoğurtlar daha az ekşi oluyor. Onu kullanabilirsiniz. Şimdi bunun sesini duymadan da bitmek olmaz. Şöyle. Ve son olarak da bu sucukları da böyle ortasına koyduk mu? Biraz daha böyle taze kırmızı biber de koyduk mu? Hani salçalı sossuz mantı sevmiyorum ben diyorsanız bu yağına birazcık salça da eritebilirsiniz. O da çok güzel olabilir. Bu versiyonunu bir benim hatırım için deneyin. Sucukla yarışır diye salçayı bilerek koymadım. Bu da böyle bir yeni usul mantı. Güzel mantı yapmakla ilgili ipucu olarak düşünürsek bir, suyun kaynar olması. Önce altını açık sonra kısıyorsunuz. Birazcık içinde tuz oluyor. Yoğurdunu onun suyunda ığıtarak pişirmek. Sucuk. Ve sucuğu taze sucuk olması. Sarımsak tadını seviyorsunuz, ağzınız kokarsa diye onun ipucu, yağ yakarken köpürtmenin ipucu. Bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse ya ben buradan bu yemeği de yap bunu Refika derseniz haber verin ne olur. Burada yapalım. Görevimiz bu. Bir de tabii yani size düşen tarafta ne olur videoyu beğenmek ve kanala abone değilseniz abone olmak ki biz buraya devam edebilelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Düğün pastası gibi. İster misin? Bu soğumuştur.